Ben gözümü kapadığımda bazı görüntüler görmeye devam ediyorum değil mi? Hayali kastediyorum. Ben uyuduğumda da görüntüler görmeye devam ediyor muyum? Bunlar çok gerçekçi yani. Evet, laboratuvara sokamıyorum ama bunların gerçekliğini inkar edebilen dünyada hiç kimse de yok. Demek ki yani benim ruhumun irtibatta olduğu yani iç içe alemler silsilesiyim ben. Öyleyiz değil mi? Mesela şu an radyo boyutu da var mı bu ortamda? Var. Isı boyutu var mı? Var. Kehruba boyutu var mı? Var. Mıknatıs boyutu var mı? Var. Cinlerin boyutu var mı? Var. Alem-i ervah boyutu da var mı? Var. Yani şurada cinler düğün yapıyor olabilir değil mi şu an? Yani 1001 boyut aynı içinde yaşıyorum ben dünyada da. Benim ruhum da böyle. Sadece şehadet aleminde değilim. Ama gafletten diğerleri görülmüyor. O yüzden benim alemleri bir tanıtmam gerekiyor. Alemleri şu sırayla birazdan anlayacağız. Ben şu an hangi alemdeydim? Şehadet alemindeyim. Şöyle birazdan uykuya dalar gibi olacağım. Henüz rüyaya girmeden önce semaya kadar geçiş olan yakaza alemine geçeceğim. Yakaza aleminden sonra benim uykum derinleşecek. Ve misal alemi dediğim rüya alemine dalacağım. Ne alemi demiştik ona? Görüntüler. Fotoğraf albümü. O misal alemi de ne biliyor musunuz? Kabir aleminin fragmanı. Yani misal aleminin çok daha gelişmişi de berzah alemi. Yani kabir alemi. Anladınız mı olayı? Şehadet alemindeyim. Şöyle içim geçti. Onu hep yaşamışızdır masada değil mi? Şöyle için geçiyor. Hatta duyularım bile neredeyse açık. O hangi alemde? Yakaza. Sonra ben ne yapacaktım? Uykum ne olacaktı? Derinleşecek. Hangi aleme geçeceğim? Misal yani fotoğraf albümü, görüntüler alemine geçeceğim. O misal alemi içinde şunu söyledim. O da fragmansa berzah alemi dediğimiz ruhların kabrin olduğu alem de film alemi. Şimdi misal aleminin başlayalım anlatmaya. Elle tutulur, gözle görülür şu yaşadığımız alemin ismi buyurun şehadet alemidir. Görülmeyen alemlere ise gayb alemi denilmektedir. Bu derste şunu anlamak bence çok önemli. Bu alemde gördüğümüz çarklar başka bir alem hesabına çalışıyor. Yani şu bilgisayar yazılımının kodlarını çalışıyoruz şu an. Siz görüntüde bir Super Mario oyunu görüyorsunuz. Ama bu ders onun kodlarının yazıldığı ders. Yani asıl müdahaleler burada olmuyor. Kodlarının yapıldığı. Bir askeri harp yapıldığında asıl müdahaleler karargahta yapılıyor değil mi? Komutanların ellerinde. Belki küçücük bir kalem hamleleriyle, küçücük bir pusula göndermeyle yapılıyor. Asıl idarenin, yönetiminin yapıldığı yer gayb alemi, melekut alemi. Yani biz burayı anlayıp bütün problemi burada çözmeye yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu alemde gördüğünüz çarklar gerçek alem, melekut alemi hesabına çalışıyor. Bence inşallah bu derste bu da anlaşılır. Misal alemi ne demek? Tekrar edeyim. Misal görüntü demek, suret demek, yansıma demek. Yani gerçeğin gölgesi değil mi yansıma? Mesela Hasan el ele sıkışsak birbirimizin elini hisseder miyiz? Bir sertlik, bir sıcaklık değil mi? Peki aynadaki yansımanın elini tutmaya çalışsam aynı şeyler hisseder miyim? Çünkü gölge, yansıma. Anladınız mı misal ne demek? Örnek vereyim. Rüyada gördüğün şey nedir? Misaldir. Yani hakikatin aynısı değil, temsilidir. Aynanın görüntüsü nedir? Misaldir. Yani kendisi gerçeği değil, yansımasıdır. Misal alemi biraz oturdu mu kafanızda? Misal bu demektir. Şimdi Risale-i Nur'da Barla layıkasında şöyle geçiyor. Alemi misal, alemi ervahla alemi şehadet ortasında bir berzahtır. Bu dünya alemi, bu da kabir alemi. Bunun ortasındaki köprüye ne dedi üstad? Misal alemi. Şehadet alemi, bir de kabir alemi var. Bunun ortasını tam bağlantı kuran, köprü kuran alem hangisi? Misal alemi. Nerede gidiyorum misal alemine? Rüyada gidiyorum, hayalde gidiyorum. Anladınız değil mi? Her ikisine birer vecihle benzer diyor. Tekrar edeyim. Şehadet ve gayb alemi arasında köprü oluşturan aleme buyurun misal alemi denilir. Dünya ile ahiretin ortasında köprü gibi düşünebilirsiniz. Bu şehadet aleminden daha latiftir. Kabir aleminden de daha kesiftir. Daha serttir yani. Daha böyle somuttur yani. Bu alemlerin, birazdan konuşacağımız alemlerin her birisi dünyadan çok daha güzeldir. Dikkat edin, sadık rüya görünce en yorgun halinizle yatıyorsunuz, kısacık uyumuşsunuz, dipdiri kalkıyorsunuz. Neden? Ruhun çok güzel bir yerden gıdasını aldı, besinini aldı, yapı taşlarını aldı, oradan geldi. O yüzden yani çok alemlere geçeceğiz değil mi ileride? Misalden sonra öleceğiz, kabre gireceğiz, berzah alemi var. Ondan sonra oradaki yolculuklar devam edecek. En kötü alemdeyiz şu an. Dünya alemindeyiz. İşte buna aldanan o yüzden oyunu kaybediyor. Misal alemi fotoğraf albümü. Alt başlık. Biraz aynı şeyleri tekrar ediyorsam da bilmediğimiz denklemler olduğu için onlar anlaşılsın diye istiyorum. Yani konu mistik kafamızda kalsın istemiyorum. Allah'ın adetullahlarını tanıyalım istiyorum. O yüzden o cihette dinlersek iyi olur. Misal alemi bir fotoğraf albümüdür. Görüntü vardır ama vücudu yoktur. Bence bu kavram oturdu. Ne diyorsunuz? Fotoğraf albümü kavramı. Alemi misal o zaman hangi alemden beslenir sizce?
Şehadet aleminden beslenir. Yani senin misal aleminde gördüğün fotoğraflar nereden alındı? Mesela rüyanda Mehmet'i gördün mü? Gördün. Fotoğrafı hangi alemden? Rüyanda hiç masa gördün mü? Gördün. Nereden aldın fotoğrafını? Şehadet alemi. Rüyanda hiç elma, armut, karpuz gördün mü? Nereden aldın fotoğrafını? Demek ki misal alemi nereden besleniyor? Şehadet aleminden. Gün içinde baktığım her şeyde imgeler biriktiriyorum. Rüyada da o biriktirdiğim imgeler videoya dönüyor. Hatta bir video var ya, rüyalarımın saçmalık seviyesi diyor. İzlediniz mi hiç onu? Bir anda garip bir şey görüyor, garip bir şey görüyor, garip bir şey görüyor. Aynı onun gibi değil mi yani? Çok garip fotoğraflar, imgeler biriktirdiğimiz için ya rüyada da gördüğümüz videolar aynı manasız ve karma karışık geliyor bize. Risale-i Nur'dan bir yer okumak istiyorum. Üstadın bu misal alemini anlatmasıyla ilgili. Gördüm ki alemi misal, nihayetsiz fotoğraflar. Niye nihayetsiz fotoğraflar? Çok çekiyor makina. Ve her bir fotoğraf hadsiz hadisat-ı dünyeviyeyi aynı zamanda, demek zaman da yok o alemde, hiç karıştırmayarak alıyor. Görüyor musun? Ben dünyada karıştırıyorum değil mi ya? Az önce elimde su mu vardı, çay mı vardı? Karışıyor. Ama alemi misalde o karışma yok. Çünkü mekan sırası yok. Mekan zamanı yok. Anladınız mı? Karıştırma da yok o yüzden. Günlük yaşadıklarımızı karıştırmadan canlı bir fotoğraf içine alan, yani şunun fotoğrafını bulunduğu ortamla birlikte canlı halde alıyor. Bunu yapan aleme, buyurun, misal alemi denir. Metin biraz uzun, onun son cümlelerini okuyayım. Eski hatıralarını ve levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildim diyor. Misal alemi için bu şekilde anlatıyor yani. Alemi misal anladığımız üzere büyük bir fotoğraf albümü. Dünya hayatında her şeyin fotoğrafı çekiliyor. Kaydı nerede? Misal aleminde levhalar suretinde vardır. Mesela gözünüzü kapayıp bir İstanbul'u görmediyseniz Trabzon'u görmediyseniz Diyarbakır'ı bir gözünüzde canlandırabilir misiniz? İstanbul'u gözünüzü kapayıp bir canlandırabilir misiniz? Evet. Şimdi gözümüzü açalım. O şehrin aslı nerede? Şehadet aleminde. Peki siz az önce hangi alemde onun hayalini gördünüz? Ama gördünüz değil mi? Bak, Boğaz Köprüsü'nü gördünüz mü? Trafiği gördünüz. Yemek yediğiniz bir dükkan vardı, orayı gördünüz. Demek ki önceden çektiğin İstanbul'un resmini gözünü kapadığında misal aleminden gittin aldın. Yaşıyoruz bunu yani, öyle değil mi? Misal aleminde böyle binler sinema var. İnsan maneviyatta gelişirse bu alemde gidip aslı saadeti yaşar. Bedir Savaşı'na katıldım dese onun doğru olur. Ama öyle bir insansın. Yani bizim gibi avam için değil ama ruhu çok gelişmiş değil mi? Evliyalar, veliler var. Şimdi biz az önce gittik İstanbul'a. Gerçek değil mi? Gözümüzü kapadık, gittik. Biraz daha böyle güzel bir müzik belki açılsa değil mi? Adam biraz daha derine dalsa. Bir arkadaşıyla konuşmasını hatırlayıp gözünden yaş da gelir, doğru mu? Çok gerçekçi bir şey. Gözden yaş getiriyor ya. Ne kadar gerçekçi. Şimdi bunun çok gelişmiş versiyonunu düşündüğünde bir veli aslı saadete gidip yani o Bedir'i yaşar mı, yaşayamaz mı? Ben inanıyorum yaşayanların olduğuna. Öyle bir durum. Evet. Şimdi Tekvir suresinde geçen ve ize suhufu nuşirat. Yani ve ize, o zaman, suhufu, defterler, nuşirat, açıldığı zaman. İşte burada defterden kasıt nedir biliyor musunuz? Misal aleminde biriktirilen fotoğraflara ayet defter diyor. Defterler açıldığı zaman dediği bir yorum, misal aleminde biriktirilen fotoğraflar nasıl dünya aleminden misal alemine geçti? Oradan da daha gerçekçi surette ahirete doğru devam edecek. Birikilenler. Amellerin ve kelimelerin sadece havada kaybolan ses dalgaları yoktur. Ben konuşuyorum, sadece ortada bir ses dalgası görüyorum ve bunun havada kaybolduğunu zannediyorum. Her birinin manevi bir vücudu vardır ve gelecekte bürüneceği bir sureti vardır. Şu kelimelerin. Bardak, yani bu kelimenin diğer alemlerde vücuda bürünerek devam ediyormuş bunlar. Amellerin ve kelimelerin suret giymesine temessül deniyor. Demek ki bu dünyada konuştuklarım dahil önce misal alemine gidiyor. Oradan da benim cennet ve cehennemimi oluşturan aleme gidiyor. Şimdi şurayı anlamanın vakti geldi. Üstad diyor ki, burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin. Ora nere? Cennet. Elhamdülillah kelimesini nasıl yiyeceğim? Şimdi oldu mu nasıl yiyeceğim? Bunun misal aleminde sureti, cennette de gerçekliği var. Sadece havada kaybolan ses dalgası değil. Fark ettiniz mi olayı? Yine bir yer okuyayım, kafamız açılsın. Çünkü sen gündüz uyanıkken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Hasan, bugün ne güzel olmuşsun dedim. Bunun giydiği suret, rüyamda güzel bir elma, cennette de bir köşk. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Belki yılan yuttum. Sen ne kötü adamsın dedim. Bu kelime misal aleminde hangi kıyafeti giydi? Yılan. Ağzına girdi ve onu yuttun belki de. Cehennemde de kan, irin, zakkum olarak yutuyorsun aynısını. Enteresan değil mi?
Bakın adetullah tanıyoruz. Yani senin kalbini kırdım da ne oldu? Atıyorum sana iftira attım da ne oldu? Bir cümle altı üstü. İçimizde de şu var. Ya Allah dilerse bir şey yapar haşa. Ya onu bile sisteme bağlamış. Önce misal aleminde o iyi sözün ya da kötü sözün bir suret giyiyor. Sonra da cennet ya da cehennem aleminde gerçekliğe bürünüyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Sistemi var, farkında mısınız? Bir adetullahı var. Ahiret alemine gönderdiğin her şeyin alemi misalde arşivi var. Arşivler orada, dosyalar, suretler. Cennet cehennemde de gerçek vücut buluyor onlar. Çok enteresan. Demek ki rüya dediğim olay bir cihette ahiret aleminde gerçekleşecek şeylerin dosyalarını da gördüğüm adres. Ruh çıplak kalamaz. Neden kalamaz? Bir kanundur. Mesela burada sigara içilmez kanunu. Bu çıplak halde iş yapmıyor. Kolluk kuvvetleri kıyafetiyle iş yapıyor. Doğru mu? Ruh da çıplak kalamaz. Mutlaka kıyafet giymesi lazım. İlk yaratıldığımız ruhlar aleminde gılaf-ı latif deniyor. Gılaf demek, kılıf demek. Ya şu gözlüğümün kılıfını getirir misin? Niye? Benim gözlüğüm çıplak kalamaz, çizilir. Onun gibi düşün. Burada ruhun giydiği kıyafetle ilişkisi de biraz demir tüple içindeki gaz gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ruhlar aleminde gılaf-ı latif giyiyor. Dünyaya geldiğinde anne karnında cesedi hem de nasıl dikilip giyiliyor. Ölünce kabirde benim ruhum var, unutmayın. Henüz gerçek bedenime girmedim. Ama ruhum çıplak olamayacağından, buyurun, kıyafet bir elbise giyecek. Ona da bedeni misali deniyor. Öldükten sonra da acbüzzenepten gerçek bedenim toplanacak. Ama bundan çok daha sağlam. Hiç problem yaşamayan atomu, partikülü başka bir şeyden. O da benim gerçek bedenim olacak. Rüyada da ruhun bir şey giymesi gerekir mi, gerekmez mi? Şu anlattığım denkleme göre gerekir. İşte rüyada giydiğine de cesedi necmi diyorlar. Batılılar da astral beden diyor. Hani biraz şey yapan da oluyor değil mi? Kafayı biraz hafif bozabilen de oluyor. İşte gözümü kapadım, şuraya buraya gittim yani. Bu evliyada aslında olabilen bir hal. O gittim ettim de değil de o Batılıların da çok araştırdığı astral bedeni. Yani maneviyatı yükselmiş insanlar demek ki bunun için rüyaya ihtiyaç duymuyor. Birazdan konuşacağız. Alt başlık devam edelim. Misal alemine 3 yolla gidilir. Kamil insanların ruhu bedenine hakim olduğundan misal alemine gitmek için uykuya ihtiyaç duymadıkları zamanlar olur. Ama bizim gibi avam bedeni ruhuna hakim değil. O yüzden ruh alemi misale muhatap olamaz. Ancak beden uykuya girecek. Göz kapanacak, kulak kapanacak. Ondan sonra ancak o aleme geçebilecek. Demek ki misal alemine gitmenin birinci yolu uyku. İkinci yolu yakaza. Birazdan anlatacağım. Yani uykuyla uyanıklık arasındaki bir alemin adıdır. Üçüncü yolunu söyleyen var mı? Az önce İstanbul'a gittik ya. Hayal. Hayalle ilgili yine Risale-i Nur'da geçen bir cümleyi okuyayım. Size lazım olacağını düşünüyorum. Ve alemi misalin vücuduna kat'i delil ve numune kuvve-i hayaliyedir diyor Üstad Hazretleri 30. lemada. Yani alem misale hayal duygusuyla gidileceğini orada vurguluyor. Şurayı tekrar anlatayım. İstanbul'u hayalde canlandırdım. Bence yine yapsanız iyi olur. Gözünüzü kapayıp İstanbul olur, odanız olur, salonunuz olur. Mutfakta yumurta kırarken de yapabilirsiniz. Onun bir misali canlandı zihnimde. Dikkat edin. O şehrin aslı şehadet aleminde. Hayaldeki şekli misal aleminde. Misal alemi fotoğraf albümü. Önceden çektiğim İstanbul'un resmini ben oradan çağırdım. Gördüğümüz her şeyin demek ki bir misali var. Ama görmediğimiz şeylerin de var. Rüyada gördüğün her insanı gördün mü dünyada? Değil mi? Daha önce hiç görmediğin insan. Dünyada gördüklerini misal aleminde görürsen buna tahayyül deniyor. Dünyada görmediklerini misal aleminde görürsen bu da tasavvur, tasvir. Daha önce gördüklerini birleştirip ortaya yeni bir şey çıkarıyor. Yakaza. 4. Yakaza uyanıklık demek. İkaz kelimesi buradan geliyor. Yani seni ikaz ediyorum ne demek? Yani uyanık ol demek. Değil mi? İkaz kelimesi yakazadan geliyor. Uykuda benim ilk geçtiğim alem yakaza. Ondan sonra da geçeceğim alem görüntüler alemi olan misal alemi. Şimdi uyku anı tekrar hatırlayın, hepimiz yaşıyoruz. Sandalyede uyuyakalıyoruz, bir yerde uyuyakalıyoruz. Şöyle bir için geçiyor. Hatta çoğu zaman şuurun açık. Daha henüz rüyaya dalmamışsın ama çok gerçekçi olaylar yaşıyorsun orada. Birazdan onlara da gireceğiz. Şöyle diyorlar, ruhun semaya kadar yükseldiği o evreye yakaza alemi diyorlar. Ondan sonra tekrar hatırlayın. Ruh rüyada derinleşecek. O Inception filmindeki gibi. Rüya içinde rüya gibi yani. İyice derinleşip hangi aleme girecek? Misal alemine girip videoları orada görecek. Şimdi hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Alimler burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yakazayı daimiye işaret ettiğini buyuruyorlar. Kendisi için. Yakazayı daimi diyorlar. Bu yakaza hali tam tayyi mekan. Yani bastı zamanı burada kullanmaya belki gerek yok. Tam tayyi mekan. Yani öyle bir sahneleri geziyorsun ki odanda gezdiğin oluyor. Başka bölgelerde gezdiğin oluyor. Birazdan o detaylara gireceğiz. Fark ettiniz değil mi? Tekrar edeyim. Şehadet alemindeyim. Biraz uykuya dalıyorum. Yakazaya geçtim. Daha sonra uykum derinleşti. Misale geçtim.
Çok üst seviyelere çıktı ya da öldüm, berzaha geçtim. Kabir alemi yani. Şimdi çok evliya bu yakaza alemine uyumadan geçmişler. Mesela örnek verelim. Celaleddin Suyuti. Kendisi diyor ki yakazaten günde 70 defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile görüşürüm diyor. Ne şekilde görüşüyorlar? Yakazaten. Yani ben o aleme geçmek için şöyle biraz içimin geçmesi gerekirken rivayetlerde geçiyor. Gözü açıkken geçiyorlar kimileri diye geçiyorlar. Neden öyle? Benim kafa gözüme basar deniyor. Kalp gözüme de basiret deniyor. Onların kafa gözleriyle kalp gözleri birlikte çalıştığından dolayı demek ki o kafa gözleri açıkken de o aleme bir geçiş yapabiliyorlar. Hatta fikir ve zikir onların bu cihetteki en büyük iki meselesi diyorlar. Benim kalp gözüm dünyada açık olamıyor çoğu zaman. Rüyayı nereye görüyor? Kalp gözü. Kafamdaki göz, kalbimdeki göz, basiret. Kalp dediğim duygularımın şahı olan latife-i Rabbaniye. Demek rüyayı gören gözün sahibi latife-i Rabbaniye. Rüyanın nerenle görüyorsun? Latife-i Rabbaniyenle. Ondaki kalp gözünün ismi basiret. İşte Evliyaullah'ın basar ve basiret birlikte çalıştıklarından gözleri açıkken de yakazaya girdikleri çok olmuş. Menkıbelerde dinlemişsinizdir yani. Seyda duruyordu birden bir konsantre haline girdi. Değil mi? Nerede? Yani bedeni orada ama kendi orada yok gibi anlatıyorsunuz. Evet, yakazada. Ama bizim gibilerin kalp gözü kapalı olduğundan dolayı ancak uykuda açılıyor. Yani dalma hissi bizim için şart. Yakaza. O dalma hissinin, düşme hissinin olduğu alem hangi alem? Yakaza, yakaza. Rüyada düşme hissi yok, yakaza da var. Nasıl o kadar kolay birden uyanıyorsun? Hangi alemde oldu düşme hissi? Yakazada oldu. Alt başlık gidiyorum. Cinler. Yakaza alem biraz kafanızda oturdu mu? Evet. Bu yakaza aleminin frekansı cinler aleminin frekansıyla aynı diye anlatıyorlar. Yani yakaza aleminin girişi ve çıkışı, o arası hangi alem olmuş oluyor o zaman? Cinler alemi olmuş olabiliyor. Demek ki o yakaza esnasında bir cinniye temas edebilirsin, görebilirsin ya da sen göremeyebilirsin ama onlar seni görebilirler. Maneviyatı gelişmemiş kişilerde cinlerin ve şeytanların musallat olduğu alem genellikle bu yakaza alemidir. Hatta şöyle tespitler yapmışlar. Biraz uykudan zor uyanan insanlar oluyor ama ciddi manada zor uyanan. Eğer bir hastalık problemi yoksa, yani böyle benim anlattığım neredeyse bir saatte zor uyandırdıkları insanlar oluyorlarmış. Bir hastalık, psikolojik problem olmadan. İşte burada o yakaza aleminden dönüşte bir cinninin de musallat olma ihtimali vardır diye bahsediyorlar. Neden? Çünkü yani cinler hakikat olarak insanlardan daha çirkin olduklarından bir insanda bir suret güzelliği ya da ahlak güzelliği olduğunda meftun olma durumu ve onu bırakmama durumu olabildiğinden dolayı böyle bir yorum yapıyorlar. Çünkü cazibe kanunu diye bir şey var değil mi? Çekicilik kanunu diye bir şey var. Çözümü nedir bunun? Çözümünü yine bunları tespit edenler sünnette bulmuşlar. Yani uyurken bir Kur'an okumak, fıtri şeyleri yemek, odada güzel kokular olması, hatta yastığa güzel kokular sürülmesi. Şimdi ben bu dersi çalışırken koku meselesinde 24. sözde üstadın meleklerle koku meselesini neden ilişkilendirdiğini ilk kez anladım. Diyordum ki yani melekler güzel kokuyu sever. Güzel ruhlar güzel kokuyu sever. Neden bunu anlatıyor diyordum. Şimdi anladım. Bir önce yeri okuyayım size. Onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan rahiyayı tayyibe ne demek? Güzel kokuya nura yakın dedi. Dikkat ettiniz mi? Hani gül yağını aldım, kapağını açtım, her yere yayıldı. Bu nura yakın bir olaymış. Onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Son cümleye dikkat edelim. Evet, ervah-ı tayyibe, revai-i tayyibeyi sever. Yani güzel ruhlar güzel kokuları sever. Muhalifiyle okuyalım. Kötü ruhlar da çirkin kokuları sever. O yüzden sünnet noktalarındaki yöntemleri denediklerinde insanlar bu uyku meselesini biraz daha rahatladığını görmüşler. O yüzden cinlere bakan bir de frekans uyuşması olabiliyor yakaza aleminde.